Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı doçent doktor Umut Devetoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar sizi görmek çok Hoş güzel. geldiniz. Aynı Tekrardan. şekilde teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hocam diş tedavilerinde genel anestezi uygulamasını çok duyuyoruz. Kimler için uygundur? Evet, şimdi bizim diş hekimliğinde genel anestezi olsun ya da sedasyon olsun hani Türkiye'de çok yaygınlaşmadı. Aslında yurt dışında bayağı yaygın uygulamalar. Bizim diş işlemlerimiz genelde biliyorsunuz lokal anestezi. Yani normal bir iğneyle uyuşturarak yapıyoruz ama tabii diş hekimi fobisi olan hastalarımızın sayısı da arttı. İşte çocukluğunda kötü anılar biriktiren hastalarımız var özellikle. Onlar mümkün olduğunca kaçınıyorlar kliniklerimize gelmekten. Artık mecbur kaldıklarında, geldiklerinde de artık çoğu şey için geç kalınmış oluyor. Genel anestezi ya da sedasyonda hafif baygınlık vererek dediğimiz o tedavi şeklinde. Hani hastalarımız böyle kötü anlar biriktirmeden diş tedavilerini yapıp kliniklerden ayrılabiliyorlar. Tabii sadece fobisi olan hastalar mı? Değil. Bulantı kusma refleksi olan hastalarımız da var. Onlar hiç mesela ağız içinde bizim o ufak aynaları bile koydurtmuyorlar. Tabii onlar da hiçbir diş tedavisi, diş bakımı yaptıramıyor. Onlar için de iyi bir seçenek genel anestezi altında diş tedavisi yaptırmak. Onun dışında soracak olursak mental retardasyonlu hastalarımız var. Tabii onların da diş bakımına ve diş tedavilerine ihtiyaç duyuyorlar. O hastalarımıza da yardımcı olabiliyoruz genel anestezi altında. Onun dışında tabii de mecbur kaldığımız durumlar var genel anesteziye. İşte bu büyük işte çene ameliyatları olsun, işte birazcık daha teferruatlı implant tedavileri olsun. Sosyal hayatımız hareketli, çok fazla iş olunca hastalar artık ben hani git gel yapamayacağım diyorlar. Ben artık tek seferde bitirmek istiyorum diyorlar ama Çoklu çekimler falan da bazen. Evet, çoklu çekimler, çoklu aynı anda yapılan dolgular olsun, diğer işlemler olsun. Tek seferde bitirebiliyoruz genel anestezide bu hastalarımızda. Yine tabii küçük çocuklarımız var. Küçük çocuklarımızda tabii o iğneler hoş olmuyor. Onlar da böyle diş hekimi korkusunu hep o yaşlarda yaşıyorlar. Tabii mümkün olduğunca küçük çocuklarımıza da genel anesteziyle değil de böyle telkin yoluyla normal lokal anestezilerle ya da anestezisiz, ağrısız bir şekilde yapmak istiyoruz ama mecbur kaldığımız durumlarda artık son seçenek küçük çocuklarımızda da o diş tedavilerini genel anestezi altında yapmak zorunda kalıyoruz. Hocam şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi elbette ki biz de böyle dolgu yapıyoruz, işte kanal vesaire. Bazen bizim hissettiğimiz ağrılarla doktora yön verebiliyoruz. Şöyle hissediyorum ya da doktor bize sorabiliyor, ağrı var mı, acı var mı? Biz ona göre bir tedavi o an şekillenebiliyor bizim hissiyatımıza göre. Genel anestezi altında buna nasıl karar verebiliyorsunuz? Hani hasta tepki veremiyor. Evet, çok güzel bir soru. Mümkün olduğunca orada artık dental tomografilerde yani bu 3 boyutlu filmlerden ayrıntılı bir şekilde hastanın anamnezi, yani hastanın öyküsünü de dinliyoruz ve filmleri de ayrıntılı bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz, o genel anestezide çünkü hastayı kaldırıp yeniden bir soru sorup ne yapalım diye bir şansımız yok. Genellikle orada tabii hekimin biraz tecrübesine kalıyor işin doğrusu. İşte derin bir dolguyla mı kurtarılacak, kanal tedavisine mi gidecek yoksa bu diş çekilecek mi? Tabii bunu da hastalara bu olasılıkları da genel anestezi öncesi de anlatıyoruz tabii tedavinin değişebileceği bazı konularda anlatıyoruz onları. Peki hocam genel anestezinin amaçları nelerdir? Aslında sonuç olarak lokal anesteziyle de yapılabiliyor, genel anesteziyle de yapılabiliyor. Evet. Lokal anesteziden üstünlüklerinin olması lazım, şart. Ve benim bildiğim kadarıyla her diş polikliniğinde genel anestezi uygulanmıyor zaten. Yani muhtemelen sizin kliniğinizde genel anestezi yapılıyordur bununla ilgili. Amaçları neler, avantajları neler biraz bahseder misiniz? Avantajları. Dediğim gibi çoklu tedaviler bir seansta bitebiliyor genel anestezi altında. Fobisi olan hastalarımıza işte ilk başta dediğim gibi korkulu hastaları yapabiliyoruz bu konuda. Bir de genel anestezi, tabii ben bir anestezi uzmanı değilim ama genel anestezide verilen ilaçlar hani çekim olsun, ufak cerrahi işlemler olsun, işlem sonrası ağrıları, ödemleri, o şişlikleri de azaltıyor. Yani işlem sonrası da bir miktar daha rahatlatıyor hastalarımızı. O sedatifler ve genel anestezikler. Hem hastalara da uyurken damar yolu işte antibiyotiğini, ağrı kesicisini, o ilaçlarını da verme şansımız oluyor. Daha kontrollü bir işlem yapabiliyoruz. Çünkü lokal anestezide hasta eğer gerginse, hani normal hasta uyanıkken gerginse, fobisi varsa
O gerginlik ister istemez hekime de yansıyor ve işin kalitesini de etkiliyor bu yani. Sonuçta gergin olarak yaptığımız bir işte de ona göre başarısı oluyor. Rahat olarak yaptığımız işte de ona göre başarısı olabiliyor işin doğrusu. İşin kalitesini de çok etkiliyor işin doğrusu. Gergin hastalarda diyelim. Peki hocam şöyle bir durum var. Şimdi hasta size geldi, diş şikayetiyle geldi ama siz bir ameliyat önerdiniz. Aslında bize çok yabancı şeyler bunlar yani. Ben bir diş şikayetiyle geldim, ameliyata kadar boyut değişti. Anestezi almak, işte genel anestezide uyutmak, bu korkutmuyor mu kişileri? Tabii genel anestezide kendine has riskleri var. Mutlaka anestezi uzmanımıza, anestezi hocamıza hastalarımızı ameliyattan önce muayene ettiriyoruz. Gerekirse bir dahiliye uzmanı görüyor. Genel anestezi için değerlendiriyor hastalarımızı. Öncesinde yine kan tetkiklerini alıyoruz. Genel anestezi için uygun olup olmadığını uzman hekimlerimiz de değerlendiriyor tabii ki bu konuda. Korkmuyor mu hastalar tabii ki bir diş için uyutulacak mıyım diye? Tabii ki. Ama işin doğrusu artık günümüzde de insanlar konfor istiyor. Evet. Konfor önemli bir yere denk geldi. Acı çekmek istemiyorlar. Kötü şeyler, kötü deneyimlerle Hissetmek istemiyorlar. Hatırlamak istemiyorlar kötü hatıraları. Genel anestezide işte konfor arayan hastalarımız için bir seçenek. Mecburi olan hastalarımızın dışında. Evet. Peki genel anestezi ile diş tedavisi ne kadar sürüyor? Genel anestezi diş tedavisi yapılacak işlemlere göre. Kimi hastamız bir kanal tedavisi için bile genel anestezi isteyen hastalarımız var. Hani yarım saatten 3-4 saate kadar sürebiliyor tedavi sürelerimiz. Yapılacak işlere göre aynı aslında lokal anesteziyle yani normal bizim iğnelerle yaptığımız tedavi süresiyle aynı yaklaşık. Çok da bir farklılığı yok işin doğrusu. Daha sonra bir 6 saat kadar, 4-6 saat kadar müşahede altında tutuyoruz. Daha sonra evlerine uğurluyoruz hastalarımızı. Genel anesteziden sonra da. Evet, sonraki süreç aynı normal. Sonraki süreç her şey aynı diğerleriyle. Hocam genel anestezi vermek için bir konfor alanının oluşması lazım. Her tarafta genel anestezi uygulanamıyor. Normal klinik şartlarında uygulanamıyor. Bunların kriterleri neler? Neler? Evet, bizim diş hekimliği alanında çok doğru söylediniz. Biraz kısıtlı alanlarımız. Ya genel anestezisi olan hastanelerde, tıp merkezlerinde bu uygulanıyor. Ya da A tipi ağız diş sağlığı merkezlerinde ya da B tipi ağız diş sağlığı merkezlerinde genel anestezi ve sedasyon yapılabilecek Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş merkezlerde yaptırmakta ve mutlaka bir genel anestezi uzmanı tabii ki müşahedesi altında bu işlemi uyguluyoruz. Diğer şekli tabii ki çok riskli. Her yerde yapılmıyor. Her yerde yapılması çok riskli ve sakıncalı tabii. Peki genel anestezi uygulamasında klinik seçiminin önemi nedir? Genel anestezi uygulamasında demin de belirttiğimiz gibi mutlaka hani Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde ve izninde olan kliniklerde bunun yapılması lazım. Ülkemizde de bunlar ağız ve diş sağlığı merkezlerinde yani diş polikliniklerinin bir üstü olan ağız diş sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Hekimlerimiz, Türkiye'deki hekimlerimiz, ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışmayanlar özel hastanelerle anlaşıyorlar. Özel hastanelerle anlaşmalarında işte biraz malzemeler taşınıyor. Bizler için birazcık zorluğu var onların. Ağız diş sağlığı merkezlerinde zaten kendi bünyelerinde barındırıyor bu. Hem genel anestezi ekipmanlarına hem de diş hekimliğiyle olan bütün ekipmanları kendi içinde barındırabiliyorlar. Avantajları onlar. Hocam peki bize genel anestezi verildi. Operasyon bitti. Bizim kendimize gelme süremiz ne kadar ortalama? Evet, yani ben tabii gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Dediğim gibi yine anestezi uzmanı değilim ama bir 15-20 dakika içerisinde hastalarımız kendine geliyorlar. Ama her ihtimale karşı yine bir 4-6 saat genel anestezi uzmanımız görmek istiyor. Kontrol altında tutmak istiyor. Daha sonra aynı dediğimiz gibi hayatına devam ediyor hastalarımız. Peki hocam merak eden izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Şimdi hasta lokal yapabiliyor ama konfor açısından anestezi istiyor. Birincisi hani her isteyene uyguluyor musunuz? Bir de bunun ekonomik boyutunu sormak istiyorum. Farklı olabiliyor mu? Yani lokal anestezi ile genel anestezi arasında ücretlendirme ciddi bir fark var mı? Yani ulaşılabilir mi insanlar? Ulaşılabilir mi? Yapılan tedavi ücretleri aslında aynı. Genel olarak bildiğim kadarıyla tabii hekimden hekime de klinikten kliniğe de değişebilir ama yapılan tedaviler aynı ama tabii genel anestezi ücreti ek maliyeti çıkıyor ama yapılan tedaviler yanında çok öyle astronomik fiyatlar ben genelde duymuyorum. Peki, sırf konfor amaçlı isteyenler için öneriyor musunuz?
Hani bir korkusu yok aslında. Hı hı. Yani böyle hassasiyeti de yok. Cerrahi Ama indikasyon da içermiyor. hani hiçbir sizin açınızdan gerekli değil ama hasta sadece konfor için istiyor. Yine de öneriyor musunuz? Yani yapıyor musunuz? Yani basit işlemleri, hızlı ve kısa işlemler için önermiyoruz. Onu da hastalarımıza telkin yolu işte anlatarak işlemi detaylı bir şekilde kısa süreceğini, basit bir işlem olduğunu. Mümkün olduğunca yine lokal anestezi, yani işleri mümkün olunca basit şekilde çözmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi çoklu işlerde hani hastalarımız bazen şey bile karıştırabiliyor. İşte ağrıyla baskıyı bile karıştırabiliyor. O anda birazcık hekimin de işi zorlaşıyor. Bu sefer iş de kötü olacak. Hani o durumlarda ama basit ve kısa süren işlerde sırf konfor için tabii çok da mantıklı değil işin doğrusu. Çünkü genel anestezinin de kendine dair riskleri var tabii ki. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağınıza ederim sağlık. sizlere. Umut Hocam çok teşekkürler. Ayağınıza Sağ olun, sağlık. teşekkür ederiz. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı doçent doktor Umut Demetoğlu'ydu. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.